Şöyle bir düşün, sular altındasın, nefes alabilmek için böyle çırpınıyorsun, ciğerlerin yanıyor, hani yüzeye çıkmak için var gücünle debeleniyorsun ya. O panik hali. Aynen. O an dünyadaki tek gerçeklik, tek arzun sadece ama sadece bir yudum oksijen. Geri kalan her şey siliniyor. Banka hesabın, iş yerindeki o statün, sosyal medyadaki imajın falan hepsi sıfırlanıyor. Kesinlikle. İşte tam o anda biri seni sudan çıkarıyor ve şöyle diyor, nefes almayı istediğin kadar bilgeliği istersen ancak o zaman onu elde edebilirsin. Şu an modern hayatın o sonsuz bilgi kaydırma, o bildirim ve beklenti döngüsü içinde sular altında kalmış, zihinsel oksijensizlikten böyle boğulduğunu hisseden sana sesleniyorum. Bu derinlemesine incelemede amacımız geçici bir rahatlama veya bir hani yaşam hilesi falan bulmak değil. Hı hı. Zihnimizin derinliklerine inip o gerçek oksijeni yani dünyayı nasıl algıladığımızı temelden değiştirecek mekanizmaları açığa çıkarmak. Biliyor musun boğulma hissi aslında çok tanıdık bir modern çağ semptomu. Yani dikkatimiz o kadar çok parçaya bölünmüş durumda ki neyin hayati, neyin önemsiz olduğunu ayırt etme yeteneğimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Filtrelerimiz bozuluyor yani. Aynen öyle. Zihinsel filtreleme kapasitemizi kaybediyoruz. Antik dünyadan bugünün modern psikoloji laboratuvarlarına kadar uzanan o devasa veri havuzunu incelediğimizde gördüğümüz en net şey şu: sorun dünyadaki kaosun artması değil aslında. Sorun bizim bu kaosu işleyecek o zihinsel yazılımımızın güncellenmemiş olması. Vay canına, çok doğru. Yani o nefes alma arzusu kadar keskin bir odaklanmaya ihtiyacımız var. Çünkü o yüzeysel merak, sürekli bir şeylere tıklama hali bizi sadece daha derine, o boğucu bilgi kirliliğinin tam içine çekiyor. Hani öğrenmenin ve bilgeliğin böyle pasif bir süreç olmaması gerektiği fikri var ya, bu gerçekten çok çarpıcı. Yani bir kitabı okuyup veya bir videoyu izleyip tamam ya bunu anladım demek yetmiyor. Yetmez tabii ki. Felsefe tarihinin o meşhur bir çıkmazı vardır. İnsanın bilmediği bir şeyi arayamayacağı fikri. Yani Menon paradoksu. Evet, meşhur paradoks. Eğer ne aradığımı bilmiyorsam o zihinsel berraklığa nasıl ulaşacağım ki? Çözüm olarak sunulan şey de dışarıdan bir şeyleri zihnimize kopyalayıp yapıştırmak falan değil. İçimizdeki o potansiyeli nasıl derler doğurtmak olarak tanımlanıyor. Felsefi ebelik. İşte o doğurtma süreci aslında son derece sancılı bir eylemdir. Zihnimizde sürekli bir şeyler doğar. Fikirler, inançlar, varsayımlar falan. Ve çoğu insan bu doğan her düşünceyi kendi özmalı ve mutlak gerçek zanneder. Aynen öyle. Çok çarpıcı bir hikaye vardır hatırlarsın. Teknoloji dünyasında böyle milyarlarca dolarlık bütçeleri yöneten, hani kağıt üzerinde dünyanın en zeki insanlarından biri kabul edilen dev bir şirketin CEO'su, internette Ay'a inişin sahte olduğuna dair bir şeyler okuyor. Evet, çok acayip bir olay o. Zihninde bir şüphe doğuyor adamın, fakat bu fikri filtrelemek, rasyonel bir süzgeçten geçirmek yerine o sahte düşünceyi benimsiyor hemen ve gidip bir inkarcılar ekibi falan kurmaya kalkışıyor. Zeka tek başına bu yanılgıyı durdurmaya yetmiyor işte. Şimdi bunu biraz açalım bence. Çünkü yani zeka, eleştirel düşünce olmadan sadece kendi önyargılarımızı daha hızlı haklı çıkarmamıza yarayan devasa bir motora dönüşüyor. Bu CEO örneği tam olarak bunun kanıtı bence. Kesinlikle. Benim aklıma bu süreç biraz e-posta kutumuzdaki o agresif spam filtrelerini getiriyor. Zihnime dışarıdan bir bilgi geldiğinde ya da hani içeride kendi kendine bir kaygı türediğinde bu Sokratik filtre araya giriyor. Hı hı. Gelen o fikre diyor ki, senin kaynağın ne? Altındaki gizli varsayım ne? Sen gerçekten bana mı aitsin yoksa algoritmaların veya toplumsal baskıların bir yansıması mısın? Böyle çalışıyor değil mi? Çok güzel bir analoji bu ve o filtre çalışmadığında zihnin bir virüs istilasına uğruyor işte. Fakat bu sorgulamanın asıl amacı sadece virüsleri engellemek değildir. Kişiyi felsefede aporya dediğimiz o tarifsiz kafa karışıklığı ve çözümsüzlük durumuna sokmaktır asıl mesele. Aporya, o meşhur düğüm hali. Aynen. Aporya sadece "ya ben bunu bilmiyorum" demek değildir. Bu inandığın temel doğruların çöküşünü böyle fiziksel olarak hissettiğin, midene kramplar girdiği o yıkım anıdır.
İnsanın kendi çelişkileriyle yüzleşip eski inançlarının yıkıldığı o an var ya, Evet. aslında yeni ve sağlam bir düşüncenin inşa edilebileceği tek boşluktur orası. Bu yüzden o filtreleme işlemi hiç de rahatlatıcı değildir, bayağı sarsıcıdır. Hani eski çürük binayı dinamitlemek gibi bir şey bu. Kesinlikle öyle. Peki o zaman şu soru ortaya çıkıyor. Burası gerçekten çok ilginç. Diyelim ki biz o Sokratik filtreyi kurduk. Zihnimizdeki o yanlış inançları, sahte hayaletleri dinamitledik. Saf pırıl pırıl bir rasyonalite kaldı geriye. Her şey çözüldü mü? Keşke. Sadece Excel tabloları gibi düşünerek hayatın içinden çıkabiliyor muyuz yani? Hayır. Veriler ve tarihsel analizler bu noktada çok sert bir duvara çarptığımızı gösteriyor bize. Çünkü insan sadece mantıktan ibaret değil. Mantığın bittiği o sınırda içimizde bizi neyin yanlış olduğu konusunda uyaran gizemli, mantık dışı bir ses duyuyoruz. O ses, saf akılla falan açıklanamayan, tamamen içsel bir fren mekanizması aslında. Antik dönem düşünürleri buna içsel bir rehber diyorlardı. Bizi yanlış bir eylemden alıkoyan görünmez bir el. Daimonion falan diyorlardı galiba, değil mi? Evet, tam olarak o. O ses sana ne yapacağını söylemez, sadece ne yapmaman gerektiğini fısıldar. Bugün modern psikolojiye veya varoluşçu analizlere baktığımızdaysa, bu içsel sesin, o görünmez frenin karşımıza çok tanıdık, hatta klinik bir etiketle çıktığını görüyoruz. Nedir o etiket? Kaygı. İnanılmaz. Yani biz kaygıyı sürekli tedavi edilmesi gereken, yok edilmesi gereken bir hastalık gibi etiketlemeye çok alıştık. Tabii modern çağın vebası gibi algılanıyor. Aynen. Hani bir hap alayım, bir dizi izleyeyim de şu kaygım geçsin diyoruz. Oysa varoluşçu yaklaşımlar kaygıyı özgürlüğün baş dönmesi olarak tanımlıyor. Sınırsız olasılıklar karşısında kendi hayatını şekillendirebilme özgürlüğünün verdiği o devasa, o ezici ağırlık. Varlık ve yokluk arasındaki büyük çatışma. Çok şiirsel, değil mi? Kulağa çok şiirsel geliyor evet, fakat biraz gerçekliğe dönelim. Ben sabahın köründe, trafiğe takılmışken, işe geç kalma stresiyle o direksiyonu sıkarken göğsümde hissettiğim o daralma hissini nasıl varoluşsal bir pusula olarak kullanacağım ki? O an özgürlüğün baş dönmesini falan hissetmiyorum ben, sadece sıkışmışlık hissediyorum. Eğer bunu büyük resme bağlarsak, o trafikte direksiyonu sıkarken hissettiğin sıkışmışlık, aslında tam da varoluşsal bir uyanış çağrısıdır. Hadi ya, nasıl yani? Göğsündeki o daralma, önündeki metal yığınlarından, o arabalardan falan kaynaklanmıyor. O kaygı, zamanın yani sahip olduğun tek gerçek kaynağın senin kontrolünde olmadığı gerçeğiyle yüzleşmendir. Vay, bu bayağı ağır oldu. Öyle. Hayatının o anlamsız rutinin içinde yavaş yavaş hiçliğe doğru kayıp gittiğini fark etmenin verdiği bir dehşettir o. Eğer o hissi tıbbi bir arıza gibi görüp sadece, ne bileyim, radyoyu açarak veya derin nefes alıp sakinleşerek uyuşturursan, kaygının sana verdiği asıl mesajı kaçırırsın. O mesaj, hayatında köklü bir özerklik eksikliği olduğudur. Yani kaygı bana bas bas sen şu an kendi hayatını yaşamıyorsun diye bağırıyor aslında. Kesinlikle. Bu inanılmaz bir perspektif değişimi ya. Uyuşturmak yerine dinlemek. Bir yerde okumuştum. Hani Vietnam'da Kamboçya sınırında tamamen izole bir şekilde görev yapan, her saniye ölüm tehdidi altında yaşayan bir grup özel kuvvetler askerinin durumunu inceliyorlar. Yeşil bereliler galiba. Evet, o çok kritik bir örnektir. O askerler o akıl almaz baskı altında parçalanmıyorlar. Kaygıyı bir şekilde yönetebiliyorlar. Nasıl oluyor bu? Çünkü o askerler ölüm tehlikesini, yani o yok olma ihtimalini inkar etmiyorlar. Onu varlıklarının kaçınılmaz, doğal bir parçası olarak kucaklıyorlar ve tüm odaklarını kendi eylemlerine, yanlarındaki silah arkadaşlarını hayatta tutmaya çeviriyorlar. Yani odak noktasını değiştiriyorlar. Aynen. Kaygıyı felç edici bir canavar olmaktan çıkarıp, otantik yani gerçek bir yaşama adım atmanın itici gücü yapıyorlar. Kendi içindeki hiçlik korkusunu anladığında, ki bu ister işini kaybetmek olsun, ister statünü yitirmek, ister o varoluşsal anlamsızlık olsun, bunu keşfettiğinde o kaygı sana neyin gerçekten önemli olduğunu gösteren bir pusulaya dönüşüyor. Kaygının bir pusula olduğunu anladık, tamam. Ama elimizde bu pusulayla o vahşi doğada, yani günlük hayatın içinde nasıl yürüyeceğiz? Sabah uyanıp işe giderken bu pusula ne işime yarayacak? İşte tam bu noktada
Antik çağın o büyük okulları imdadımıza yetişiyor. Özellikle Stoacılık ve Epikürizm. Kesinlikle. Çok pratik felsefelerdir ikisi de. İkimiz de Stoacıların o meşhur kontrol ikilemini biliyoruz. Sadece kendi düşüncelerim ve eylemlerimi kontrol edebilirim. Hava durumunu veya başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü edemem. En temel kurallarıdır. Antik Yunan'da agorada gezerken bu ayrımı yapmak belki daha kolaydı. Ama bugün bu felsefeyi uygulamaktaki sürtünme devasa boyutta bence. Çünkü telefonumuzdaki her uygulama, her bildirim algoritmik olarak bizi kontrolümüz dışındaki şeylere derinden önem vermeye programlıyor. Algoritmalar bizim öfkemizi, yani o kontrol alanımızın dışına çıkmamızı paraya çeviriyor. Kesinlikle. Çok doğru bir tespit. Bugünün dijital mimarisi senin o kontrol ikilemini unutman üzerine inşa edilmiştir zaten. Seni sürekli dışsal onaylara, global krizlere, seninle hiç ilgisi olmayan insanların hayatlarına zincirler. Aynen öyle. Stoacıların dış dünyaya karşı bir içsel kale inşa etme pratikleri bu yüzden bugün çok daha hayati bir öneme sahip. O kalenin en güçlü savunma mekanizmalarından biri de negatif vizualizasyondur. Negatif vizualizasyon, yani en kötüsünü düşünmek. Evet, olabilecek en kötü senaryoyu, mesela işini kaybetmeyi, hastalanmayı, o trafiğin hiç açılmamasını, zihninde tüm çıplaklığıyla, detaylarıyla yaşamak. Ya bu kulağa ne kadar karamsar geliyor değil mi? İnsanlar şey diyebilir, ya ben neden durduk yere moralimi bozayım, neden en kötüsünü düşüneyim ki? Çok haklı bir tepki bu aslında. Ama bu moral bozmak değil. Bu beynin dopamin ve beklenti eşiğini sıfırlamaktır. En kötüsünü hayal ettiğinde, mevcut gerçekliğine döndüğün an şu an sahip olduklarının değeri aniden fırlıyor. Zihinsel bir bağışıklık iğnesi gibi düşün bunu. Bu çok mantıklı aslında. Peki Epikürizm bu kalenin neresinde duruyor? Çünkü günümüzde epikürcü denilince aklımıza şatafatlı masalar, lüks içinde yaşayan, tamamen zevk peşinde koşan, hedonist insanlar falan geliyor. Bu tarihsel olarak yapılmış en büyük anlam kaymalarından biridir maalesef. Gerçek epikürizm kontrolsüz bir haz arayışı falan değildir. Tam tersine aponya, yani acının ve rahatsızlığın yokluğu durumudur. Acının yokluğu. Evet. Epikürcülerin arzuları sınıflandırma yöntemi aslında mükemmel bir psikolojik araçtır bugün için bile. Arzuları üçe ayırırlar. Doğal ve gerekli arzular, yani su, barınma, derin dostluklar gibi. Tamam. Sonra doğal ama gereksiz arzular gelir. Lüks yemekler, pahalı kıyafetler falan. Ve son olarak ne doğal ne de gerekli olanlar. Sınırsız güç, şöhret, statü beklentisi. Ya bu aslında tam olarak zihinsel bir gardırop temizliği gibi bir şey. Bizi boğan o fazla eşyaları, dışsal onayları, şöhret arzularını, o statü endişelerini poşetlere doldurup çöpe atıyoruz. Sadece bizi hayatta tutan, sıcak tutan o temel parçalar kalıyor. Aynen öyle. Harika bir metafor. Ve bu temizliği yaptıktan sonra Aristoteles'in o meşhur altın oran prensibiyle karşılaşıyoruz. Erdemin iki aşırı ucun tam ortasında olması durumu. Mesela cesaretin, korkaklık ile körü körüne atılganlığın arasında bir denge olması gibi. Ama beni asıl vuran şey, Aristoteles'in mükemmelliği bir karakter özelliği değil de bir alışkanlık olarak tanımlaması. Evet, o çok kritik bir ayrım. Yani ben adil bir insan olduğum için adil davranmıyorum. Adil davrana adil bir insana dönüşüyorum. Eylem kimliğimi yaratıyor. Mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır diyor ya. Ve biliyor musun, bu felsefelerin hiçbiri dünyanın acılarına veya o devasa kaosuna pasif bir şekilde boyun eğmek falan değildir. Aksine inanılmaz derecede aktif, eylemsel bir direniştir bu içsel kaleyi kurmak. Kesinlikle katılıyorum. Peki o zaman tüm bu anlattıklarımız ne anlama geliyor? Bu antik içsel kaleyi inşa etmenin somut, bilimsel olarak kanıtlanmış bir yolu var mı bugün? Verilere baktığımızda bu felsefi teorilerin günümüz laboratuvarlarında nasıl doğrulandığını görüyoruz aslında. İnsanın o içsel kaosu dışsallaştırmasının en güçlü aracı yazı mesela. Veriler gerçekten inanılmaz. Ah, o günlük tutma verileri değil mi? Evet, duygusal deneyimleri düzenli olarak kağıda dökmenin, insanların fiziksel hastalıklardan dolayı doktor ziyaretlerini %43 oranında azalttığını kanıtlayan bulgular var. %43. Sadece bir deftere yazı yazarak fiziksel bağışıklığımızı bu kadar güçlendirebilmek,
Peki bunun mekanizması ne? Hani sadece hislerimi yazdım ve rahatladım kadar basit olamaz bu iş. Tabii ki değil. Beyinde o an tam olarak ne oluyor da fiziksel sağlığımız bile bundan olumlu etkileniyor? Şöyle ki sen soyut, şekilsiz ve isimsiz bir korku hissettiğinde amigdalana yani beynin o ilkel korku merkezi bir yangın alarmı gibi aralıksız çalar. Beyin tehlikenin tam olarak ne olduğunu çözemediği için tüm bedeni alarm durumunda tutar. Sürekli bir stres hormonu pompalanır. Evet. Ancak o korkuyu alıp ben şu an şu sebepten dolayı kaygılıyım diyerek kağıda döktüğünde beynini dili kullanmaya zorlarsın. Dil demek yapı, gramer ve mantık demektir. Bu dilsel işleme eylemi beyindeki kan akışını ve o elektriksel aktiviteyi o panik halindeki amigdaladan çeker alır ve mantıksal düşüncenin merkezi olan prefrontal kortekse yönlendirir. Sen kelimenle, kaleminle beyninin içindeki kan akışının rotasını değiştiriyorsun aslında. Amigdala aktivitesi %50'den fazla düşüyor bu sayede. İnanılmaz bir şey bu. Yani mürekkep kullanarak ya da klavyeye basarak kendi nörolojime müdahale ediyorum resmen. Günde sadece 15 dakika boyunca yansıtma yapmanın, yani durup o gün ne yaşadığını düşünmenin, performansı %22'den fazla arttırması da bu yüzden o zaman. Beyne o lojistik geçişi yapması için zaman tanıyoruz. Kesinlikle. Ama sanırım sadece kendi içimize dönmekte yetmiyor. Bu içsel felsefeden dış dünyaya bağlanan o köprüden, empatiden de bahsediliyor verilerde. Empatinin sadece sosyal bir, nezaket kuralı falan değil, nörolojik bir ödül mekanizması olması fikri var. Orada çok önemli bir soru ortaya çıkıyor aslında. Empati, evrimsel olarak sadece gruplar halinde hayatta kalmamızı sağlayan basit bir araç değildir. Bir başkasının dünyasına gerçek anlamda adım attığında, onun acısını veya sevincini hiç yargılamadan dinleyip, ona görülmüş hissettirdiğinde, sadece onun değil, kendi beyninin ödül merkezini de hacklemiş olursun. Karşılıklı bir şifa gibi. Aynen. Dopamin ve serotonin salgılanır beyninde. Bu felsefenin o sosyal bedeni iyileştirme şeklidir. Ancak sorun şu ki, modern dünyanın ve sosyal medyanın tasarımı bizden empati kurmamızı veya durup yansıtma yapmamızı falan hiç istemiyor. Sadece vitrinlere bakmamızı, o anlık öfkeli tepkileri vermemizi ve sürekli tüketmemizi istiyor. Sadece duygularımızın adını bir kağıda yazarak beynimizin kimyasını gerçekten değiştirebiliyoruz ve empati kurarak kendi ödül merkezimizi hackliyoruz. Bu resmen bedava bir süper güç değil mi? Neden bunu daha çok yapmıyoruz? Çünkü bedava olması kolay olduğu anlamına gelmiyor. Çok haklısın. Durup 15 dakika düşünmek veya birini gerçekten derinden dinlemek çok ciddi bir bilişsel enerji gerektiriyor. Bu eylemsel felsefeyi uygulamak, akıntıya karşı yüzmeyi seçmek demek. Telefonun ekranını kaydırmak 0 kalori yakarken, kendi amigdalanla yüzleşmek devasa bir çaba istiyor. Öyle. Çok yorucu bir pratik. Bugün senle bu derin sularda, o başta bahsettiğim boğulma hissinden çıkıp gerçek oksijeni bulmaya çalıştık. Zihnimizi o sokratik filtreyle temizlemeyi, kaygıyı bizi hayata bağlayan varoluşsal bir pusula olarak görmeyi, stoacı ve epikürcü alışkanlıklarla dış dünyaya karşı o içsel kaleyi kurmayı ve en sonunda yazarak, empati kurarak kendi beyin kimyamızı nasıl hackleyebileceğimizi konuştuk. Bütün o antik felsefe ve modern bilim, hayatı daha yaşanabilir kılmak için masanın üzerine devasa, kusursuz bir harita açtı resmen. Evet, o harita hayatta kalmak ve akıntıda sürüklenmemek için elimizdeki en güçlü araç. Fakat tam bu noktada tüm bu anlattıklarımızı biraz ters yüz edebilecek, dinleyicinin zihninde yankılanmasını umduğum o kışkırtıcı soruyu sormak zorundayım. Nedir o? Eğer her gün hiç aksatmadan günlük tutarak her duygumuzu sokratik bir keskinlikle filtreleyip her tepkimizi stoacı bir soğukkanlılıkla dizginleyerek hayatımızın o kusursuz, o eksiksiz haritasını çıkarırsak Evet. acaba bir noktada sadece o masanın üzerindeki haritaya bakmaktan büyülenip haritanın bizzat işaret ettiği o vahşi, dağınık, tahmin edilemez arazinin yani hayatın ta kendisinin içinde gerçekten kaybolmayı, hata yapmayı, yaralanmayı, kısacası yaşamayı unutabilir miyiz?
Belki de felsefe bize sadece uçurumun kenarında nasıl yürüyeceğimizi öğretmeli. Ormanda nerede kaybolacağımızı değil. Vay canına. Haritayı mükemmelleştirmeye çalışırken ormana adım atmayı unutmak. Biz o içsel kaleyi dışarıdaki fırtınadan korunmak için inşa ettik tabii. Ama o kalenin kapılarını kilitleyip hep içeride yaşamak asıl büyük tuzak galiba. Bütün hayatı böyle bir çözülecek problemler silsilesi, hani sürekli optimize edilecek bir proje gibi görmek, bu zihni temizleyelim derken ruhu sterilize etmek demek. Gerçekten uykuları kaçıracak ağırlıkta bir soru bu. Sevgili dinleyici, seninle birlikte yüzeye çıktığımız ve o derin, o buz gibi oksijeni ciğerlerimize çektiğimiz bu yolculuğun sonuna geldik. Sana burada hazır cevaplar değil, kendi zihnini kazman için gereken aletleri verdik. O aletleri nasıl kullanacağın artık senin ellerinde. O haritayı cebine koy, yola çık ama arazinin çamurunda kaybolmaya, o kaosu iliklerinde hissetmeye de her zaman açık ol. Arazide görüşmek üzere.